Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim, örgü kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki çalışmamda size bu tulumun anlatımını yapmıştım. Şayet isterseniz yorumlarda belirtin. İşleme çalışmasını öğrenmek isteyen, bilmeyen arkadaşlar olursa işlemesini de anlatabileceğimi söylemiştim. Bol miktarda hem YouTube'da hem Instagram'da anlatmamı istediğiniz yorumlar aldım. Şimdi bugün de size bu çalışmayı nasıl yaptığımı anlatacağım. Şurası komple işlendi arkadaşlar. İsterseniz bir ekran görüntüsü alın. Çalışırken size lazım olur. Şu diğer tarafta bakın. Burada anlatım yapacağım size. Hem çiçeği anlatacağım, hem şu dalları ve yaprağı anlatacağım. Çok da kolay bir çalışma. İşleme ipi olarak ekstra bir ip kullanmanıza gerek yok. Elinizde bulunan orta kalınlıktaki örgü iplerini kullanabilirsiniz. Ben yine bebe ipi kullandım. Bize lazım olacak bir tane şöyle işleme iğnesi, eğer ucu küt olursa çok daha rahat kullanırsınız. Küt bir işleme iğnem ve işleme yapacak olduğum iki farklı örgü ipim var. Evet, hemen başlayalım. Önce çiçek çalışmasıyla başlayacağım. Şu çiçeğin aynısını bakın şuraya yapacağım. Tam birbirinin karşılığı. Herhangi bir çizim, bir şablon kullanmadan böyle göz kararı bu çalışmayı yapıyorum. İsterseniz önce çizim yapıp daha sonra çizdiğiniz çizginin üzerinden de işleyebilirsiniz. Şöyle 1,5 metre kadar uzunluğunda, bakın şöyle uzunca bir ipe ihtiyacım var. İpimi 2 kat olarak çalışacağım. 2 kat yaptım ve düğümümü attım. Evet, hemen başlayalım. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, ben genellikle şu hizalara bakarak ayarlıyorum. Bakın bunun tam hizası şöyle bir yer. Geliyorum. Önce şöyle örgümün altından ilmek arasına giriş yapıyorum. Şu arkadaki ipi de biraz şöyle uzun bırakıyorum. Düğüm yaptım ama çıkabilir diye uzun bıraktım. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Bakın gayet uygun. Şöyle de çevireyim rahat çalışabilmek adına. Şimdi çiçeklerde yaprak çalışması yapacağız arkadaşlar. Bu çıkış yaptığımız yuvamız bizim çiçeği tamamlayana kadar hep aynı olacak. Hep batışları bu aynı yuvaya yapacağız. Şimdi başlayalım ilk yaprakla. Bakın aynı ilmek yuvasına batıyorum. Şöyle göz kararı 1, 2, 3. ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Bakın ipim iğnenin altında kalacak şekilde. Sonra ipi hiç bozmadan bakın bu şekilde ilk yaprağımı tamamladım. Bakın çıkış yaptığım yer burası. Hemen arkasındaki ilmeğe batıyorum ve başlangıç yerim burası. Hep buradan yaprakları çalışacağız. Buradan çıkıyorum. İlk yaprak çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi bunun gibi 4 tane daha yaprak çalışacağım. İstediğiniz kadar yaprak sayısı yapabilirsiniz. Ben bu modelde böyle 5 yapraklı bir çiçek çalıştım. Bakın yine aynı yuvaya batıyorum. Hemen şöyle yanından göz kararı yine aynı uzunlukta bir yerden aynı şekilde çıkıyorum. Bakın ikinci yaprağım oluştu. Yine bakın hemen gerisindeki ilmeğin içerisine giriyorum ve başlangıç yerimden tekrar çıkış yapıyorum. Şöyle iplerimizi düzelterek yerleştiriyorum.
2 tane yaprak yaptık. Devam edeceğiz. Bunu 5'e tamamlayacağız. Eşit aralıklarla yapmaya dikkat edeceğiz. Yine geliyorum. Bakın. Başlangıç yuvamdan batıyorum. Yine göz kararı çıkıyorum. Şu ipim iğnemin arka tarafında kalacak şekilde 3. yaprağımı da çalışıyorum. Yine bakın hemen bir arkadaki ilmeğin arasından batıyorum. Yine şöyle ipimizi düzeltelim ve başlangıç yerimden tekrar çıkış yapıyorum. 3 yaprak tamamladık. Şimdi 2 tane daha yapıp bitireceğiz. Hep aynı şeylerin tekrarı. Yine başlangıç yuvasından batıyorum. Şöyle göz kararı çıkıyorum. İpimi düzgünce yerleştiriyorum. Ve hemen bakın bir sonraki ilmek arasına batıyorum. Yine başlangıç yuvam burası. Buradan çıkış yapıyorum. 4. yaprağımızı da çalıştık. Şimdi son kez 5. yaprağımızı çalışalım. Bakın yine aynı yuvaya battım. Evet. 5. çiçeğimi çalıştım. Bakın bir sonraki ilmek arasından battım. Artık çıkış yapmama gerek yok. Bakın örgümüzün arka tarafı burada. Şu başlangıç ipim. Şöyle geliyorum. İşlemeyi bozmayacak şekilde burada sabitleyip bitiriyorum. Şöyle düğüm atıyorum. Şu başlangıç ipimle de bir kez düğümledikten sonra artık fazla ipimi keserek temizliyorum. Sonra bunu şöyle iç tarafa doğru yerleştiriyorum ki temizlensin. Bakın çiçek çalışmamız bitti. Şimdi tomurcuk çalışmamız ve şu görmüş olduğunuz yaprak çalışmamız var. Önce tomurcuğumuzu çalışalım. Kahverengi ipimle beraber tomurcuğumu çalışacağım. Bunu tek kat çalışalım. Yine ipimize düğümümüzü atalım. Şöyle fazlasını alalım. Şimdi arkadaşlar biraz şöyle geriden olacak şekilde aynı yuvanın şöyle bakın. Tam orta yuva değil de biraz gerisinden olacak şekilde çıkışımı yapıyorum. Sonra bakın iğnemi şöyle koyuyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane iğneme ipimi doluyorum. Ve geliyorum şöyle yine az ileriden içeriye doğru battığımda bakın tomurcuğum da oluşmuş oldu. Burayı da yine şöyle arasından batarak sabitliyorum. Bunu da burada düğümlüyorum. Ve tam uç kısmına doğru işleme bozulmayacak şekilde düğümümü yaptım. Şöyle aradan ipi yürüttüm ve fazlasını kestim. Evet. Bakın çiçek ve tomurcuk çalışmamızı yaptık. Evet arkadaşlar şimdi
çiçeğimizi ve tomurcuğumuzu çalıştık. Bakın şurada yine bir 3 yapraklı çalışma var. Onu çalışalım. Yine 2 kat olacak şekilde ipimi iğneme geçirdim. Yine biraz uzunca bir ip olmasına dikkat edin. Şimdi burada da yine hiza alacağım. Bakın benim buradaki çalışmam tam ilik hizamda. Yani burada da düğme hizamda. Şöyle geliyorum. Bakıyorum. Burası yerimi bulduktan sonra buradan çıkış yapıyorum. Bakın ilk çıkışı yaptım. Şimdi 3 tane yaprak çalışacağım. Şöyle tam karşıya bir tane çalışalım. Başlangıç yuvamdan battım. Şöyle 1 2 3 ilmek sonra çıkış yaptım. İlk yaprağımı çalıştım. Bakın hemen gerisindeki ilmeğe battım. İlk yaprağımı çalışmış oldum. Şu ipi çok sıkmayın, çok bol da bırakmayın. Yine çıkış yerim, bakın başlangıç yerim. Başlangıç yerimden çıktım. Şimdi bir sağına bir soluna yaprak yaparak tamamlayacağım. Geldim yine başlangıç yuvama battım. Şöyle hafif sağa doğru yine aynı uzunlukta çıkış yaptım. İplerimi şöyle düzgün olacak şekilde yerleştirdim. Ve bakın hemen ilmeğin gerisindeki ilmeğe battım. Yine çıkış noktam başlangıç yuva. Buradan çıktım. İkinci yaprağımı da yapmış oldum. Şimdi üçüncüyü yapacağım. Bakın yine başlangıç yuvama batıyorum. Bu kez sola doğru yine aynı uzunlukta olmasına dikkat ederek çıkışımı yaptım. Yaprağımı çalıştım. Hemen sonraki yuvaya batarak yaprağı burada sabitledim. Bakın. Şimdi arka tarafta düğüm yaptığımız bakın ipim var. Bunun arasına şöyle giriyorum. Bunları burada bağlıyorum. 2 kat olunca biraz bu arka tarafta ipler kalın oluyor ama yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Mecburen bunu çiçekleri bozmadan yaprakları sabitliyorum ve fazlasını keserek temizliyorum. Evet. Bakın tam birbirinin karşısında hiza olarak aynı olmuş oldu. Şimdi şu yaprak ve dal çalışmasını da yapalım ve bitirelim. Yine uzunca bir ipe ihtiyacımız var. Evet, yine 2 kat olacak şekilde ipimi iğneme geçirdim. Burada da bakın şöyle hiza aldığımda şöyle bir yer benim çıkışım oluyor. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım. Hatta biraz daha şöyle bir ilmek daha kayarak yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hafif aşağı bakacak şekilde yaprak çalışacağız. Burası başlangıç yerimiz. Bir sağ tarafa bir sol tarafa birer tane yaprak çalışacağız. Çalışalım bakın. Başlangıç yerim burası. Şöyle bir yerden çıkış yapacağım. Hafif aşağıya bakacak. Battım. Ve ilk yaprağımı çalıştım. Geldim başlangıç yuvamdan çıkışımı yaptım. Ve tekrar başlangıç yuvamdan bakın batıyorum. Bu kez sağ tarafa doğru çıkış yapıyorum.
bitirdim. Şimdi bakın belirgin aralıklarla ilerliyor. Şimdi şöyle hafif sağa doğru kayıp az yukarıdan tekrar battım. Şimdi burada yaprak çalışması yapacağız. Şurası benim yine ilk başlangıç yerim. Bunun sağından ve solundan birer tane yaprak çalışacağım. İlk yaprağımı çalıştım. Bakın başlangıç yerimden çıktım. Yaprağımı sabitledim. Geldim. Diğer tarafta ikinci yaprağımı çalıştım. Bu da bitti. Şimdi bakın üçüncü yaprak şöyle çiçeğe yakın bir yer. Yine hafif şöyle kayarak yapıyoruz. Buradan daha sonra bakın bir üstten ve sonra tek bir yaprak var. Bunları böyle buraya kadar çalışalım. Şu son yaprağı yine birlikte yaparak tamamlayalım. Evet bakın 1 2 3 4 5. yaprağımı çalıştım. Şimdi son yaprak çalışmamı da arkadaşlar şöyle bakın 2 ilmek yukarıdan batıyorum. Burası benim çıkış yerim ve aynı zamanda başlangıç yerim. Şimdi şöyle bir yaprak daha burada yaparak artık yaprak çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. Evet. Yaprakları çalıştık. Şimdi şu arka tarafı düğümleyeyim arkadaşlar. Yeni ip geçireyim ve dal çalışmasını da yapalım. Evet, şimdi dalımızı çalışacağız. Bakın ilk başlangıçtaki yaprak çalışmamın hemen şöyle 2 ilmek altından batarak başlıyorum. Burası benim başlangıç yerim. Ardından geliyorum hemen şu yaprağın üzerindeki ilmeğin bakın üstünden girip şöyle altından çıkıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey ip solda, iğne sağda kalacak arkadaşlar. Hep aynı şekilde devam edebilmesi için bakın iğne sağda, çalışma yaptığımız ipimiz solda. Şimdi geliyoruz. Hep yaprakları takip edeceğiz. Şöyle geliyorum. Yaprağın hemen altından batıp yaprak yuvamdan çıkıyorum. Yine ip solda, iğne sağda. Evet, bunu da çalıştık. Geliyoruz bir üst sıraya. Şimdi aynı şeyi burada yapıyoruz. Fakat ya ters battık, yanlış battık. Şöyle yapacağız. Kusura bakmayın. Üstten batıp alttan çıkacağız arkadaşlar. Şaşırdım ben de. Şöyle bakın. Geliyorum şu üstteki ilmekten batıp alttaki ilmekten çıkıyorum. Bakın böyle. Sonra yine ip solda, iğne sağda. Yaprağı takip ediyorum. Bir üst ilmekten batıp bir alt ilmekten çıkıyorum. Bakın. Devam ediyoruz. Hep eşit aralıklarla yapmaya çalışıyoruz bunu. Devam ediyoruz. Hep yaprağı takip ediyorum. Bakın. En son yaprak çalışmam burada. Burayı da şöyle yapınca dal çalışmam da olmuş oldu. Şöyle iğnemi
içeriye gönderip burada artık düğümleyerek çalışmamı bitirmiş oluyorum. İşlemenizi bozmayacak şekilde düğümünüzü yapıp fazla ipinizi kesebilirsiniz. Evet, işleme çalışmamız da bitti arkadaşlar. Tabi bunu kucağıma alıp işlemekle, bu masanın üzerinde göstererek işlemek çok kolay değil. Çok daha düzgün de istediğim gibi de olmuyor. Çünkü yani kucağınıza alıp elde işlemek çok daha rahat oluyor. Ama ben elimden geldiğince nasıl yapıldığını size gösterdim. Hiç fena da olmadı. Gayet başarılı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım tulumu ören arkadaşlar işleme konusunda ne yapacaklarını bilmiyorsalar bu onlara bir bilgi olmuş olur. Şayet beğendiyseniz yine her zamanki gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomda görüşebilmek üzere. Sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.